Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Baş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Süleyman Güneş'le birlikteyiz. Kanalımızın eski aboneleri seni tanıyor. Aynen. O arada yeni abonelerimiz de geldi. İzleyenler önce seni bir tanısın Süleymancığım. Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Güneş. Sivas Koyunlu Köyü'nde yaşıyoruz. Birol abimiz geldi. Hoş geldin abi. Geldim ama ben Sivas turuna başladığımda hava 15 dereceydi. Şimdi eksi 5 derece. 10 günde hava 20 derece falan düştü arkadaşlar. Bugün de çoban olmanın zorluklarını kış aylarında size gösterelim istedim. Şu anda yerde görüyorsunuz, her yer kar. Arkamızda sürü yayılıyor. Süleyman'dan da birazcık sohbet edeceğiz. Bahar havasında gelip bir çekim yapmıştık. O zaman her şey güzeldi. Aynen abi, o zaman yaz aylarıydı, hava sıcaktı, kar yağıyordu. Şimdi havalar soğuk, kar yağdı. Bir de karda görelim bakalım bu işler nasıl oluyor. Kadroya yeni bir tane dişi eklendi arkadaşlar. Benim de çok hoşuma gitti. Dişimiz Zümrüt. Evet. Hoş geldin Zümrüt aramıza. İnşallah güzel köpekler üretecek. Zümrüt'ün karakterinden biraz bahsedebilir misin? Zümrüt'ün karakteri abi bizim köpeklerimize çok yakın. Zaten gördüm, baktıydım. Bir arkadaştaydı. Bizim köpeklere çok benzediği için arkadaşlıkla gittik, aldık, getirdik. Karakteri aynı bizimki gibi abi. Mesela Hadi git. Buralara, mesela bırakın beni, koyuna gideceğim diyor. Hadi git. bu Tamam. aylara buraya yeni olduğu için abi mesela içeriye koyuyoruz. Aha. Hayvan karakteri ne kadar terbiyeli, ne kadar güzel olduğu için içeriye falan pislemiyor, siniliyor mesela. Hı hı. Davarda nasıl? Davarda da çok güzel abi. Mesela koyunlar akşam ağla girene kadar davarları bekliyor. Hay maşallah. Hay maşallah aslanları. Hay maşallah. Çoban adamın olmazsa olmazı değil mi? Eşek. He? Eşek, tüfek. Tüfek. Adam ne kadar yakışıklı. Dur, böyle olmadı, böyle. Şöyle yapacağım. Öyle. Şimdi koyunların yayılması biraz daha onlar için hava şartları nedeniyle hani zor. Hem ayaz oluyor hem soğuk. Bir de besin için otu kara eşip çıkarıyor yayılımı. Bunun koyunlara şöyle bir avantajı var. Hani kışları su istemiyor. Bu yayılım manasıyla suyunu da almış oluyor. Daha çok köklü otları tercih ediyor kendini tok tutması için. Evet. Hani eksi 40 dereceye kadar dayanabiliyor yani koyun. Ciddi Yaydığımız misin? günler oluyor. Evet, fırtına bu yüzünün sırtının buz tuttuğu günler oluyor yani, yaydığımız öyle günler O zaman var. Kangal koyunu gerçekten çok dayanıklı bir koyun Yılın ırkı. 4 mevsimine kendine adapte edebiliyor yani. Yazın sıcağa alışıyor, kışın kendini kara veriyor. Yani Kangal koyunun şeyi kendini böyle yani her mevsimin şeyine göre hazırlayabiliyor yani abi. Aynı Kangal köpeği gibi o zaman. Aynen. Ha? Aynen Hmm. abi. Yazın mesela sıcağa dayanıklı olabiliyor. Kışın da mesela soğuğa dayanıklı olabiliyor. Mesela bizim bu koyun senenin 12 ayın 12'sinde yayılır abi. Mesela kışları da yem yemiyor. Kışlarını mesela hava çok fırtına olup koyuramadığımız günler Aha. ot balya filan atarız. Geri çoğunlukla hep de dağlarda yayılır. Peki Fırtına... bu koyunun ağzı şey oluyor diyorlar. Bir tabir vardı hani, kardan kaynaklı. Bunlarda o zaman o durum yok. Yok abi, şimdi zaten otu ayağıyla eşip ağzıyla yediği için yani bir yaradır hani hastalık şeyi falan olduğundan değil yani, onlar başka bir şeyden kaynaklanıyor. Halk arasında bazılar işte başka şeylere yoruyor yani, soğuktan oldu falan gibisinden. Bizim koyunlarda öyle bir şey yok. Zaten bulunduğumuz mevki Poyraz diyoruz bizim yaylaya. Burada havalar yani sıcak oluyor yani, köye falan şeye göre fazla kar olmadığı için yılda Daha yani ne kadar kar olacak abi? Baksana. abi Yani. bu Bu karda karda ne var ki? Yok abi, daha bu karda. Yani genelde yayıyoruz yani, yılın toplasan 15-20 gün yemlediğimiz oluyor yani, sürekli koyunumuz karın altında da yani şeyini çıkarabiliyor. Peki köpekler mesela karlı havada da kurdun şavı mı diyordunuz, çavı mı diyordunuz? Çav. Evet Bu, abi. böyle karda da çav alabiliyorlar mı? Alırlar abi. Kurdun ne kadar kar olursa olsun, yağmur da olsa, kar da olsa, köpekler kurdun çavunu her zaman da alıyorlar abi. Peki mesela, bu tarz havalarda mı daha saldırı ihtimali artıyor? Mesela böyle kar yağdığı zaman, dağlar alacalık olduğu zaman, mesela sisin olduğu günler kurtlar daha tehlikeli oluyor abi. Hani bir atasözü var abi, kurt dumanlık günü sever diye. Aynen. Yani Kurt puslu havayı sever. geliyor, aynen, hani kendini saklayabildiği zaman, gizlendiği zaman atıyor abi. Zaten kurdun bir de gelmez şeyi böyle abi, kar olup bazı yerler alacalık oluyor yani, karın kalkmış yerlerinde. İnsanın gözü hep beyaz alıştığı zaman seçemiyor. Öyle, o da zaten şükür itlerimiz şey yani, kurt falan yaklaştırmıyor sürümüze. Koyunlar da bizi merak ediyorlar, ne yapıyor bunlar diye. Koyunlar bizim sizin yabancı olduğunuzu bildiği için abi, biz yaklaştıkça ürküyorlar bak.
Değil mi? Karnı acıkanlar geliyor bana yiyecek bir şey verecekler mi diye. Tuzun peşinde. Bunlar tuz veriyoruz. Bazen tuzluğumuz dediğimiz şey var yanımızda, küçük şey belimize bağlıyoruz. Kışın Elimizde bu aylarda verdiğimiz genelde için- tuzlu arpa koyuyoruz abi. Arpaya daha iyi geliyor mesela. Elimizde verdiğimiz için seviyoruz işte, davarı önünü çektiğimiz zaman, geldikleri zaman verdiğimiz için, o yüzden elimizde bir şey vereceğimiz sanıp o yüzden geliyorlar. Bir de sevgi ya. Abi hayvan olmayla sevildiğini biliyor yani. Evet ama hakikaten maşallahları var. Şunu gösterelim istiyorum. Mesela koyun şuraya eşeldi. Bakalım eşeleyince Ha şunları nasıl göster bir şey bakalım. yapmış. Bak oradan besleniyorlar şu anda. Bugün de çekimlerde bize Erdal yardımcı oluyor sağ olsun. Mesela abi bak koyunlar buralara eşmiş, otları yemişler bak. Evet. Hakikaten güçlü bir koyun ırkı. Muazzamlar. Peki abi şimdi Süleyman, bu videoda ben bir çobanın günlüğünü anlatalım istiyorum. Şimdi mevsim kış. Ne yaptı abi Süleyman Güneş bu sabah? Mesela abi Kaçta kalktı? Sonra ne yaptı? bu sabah mesela abi 7.30 gibi falan kalkıyoruz mesela. Sobayı yakıp çayımızı koyuyoruz. Çayımızı içtikten sonra da dışarıya çıkıyoruz. Kangal köpeklerimizin karnını doyuruyoruz. Yallıyoruz onları abi. Ondan sonra da saat 9 olduğu zaman da koyunlarımızı bırakıyoruz. Mesela ben koyunları alıyorum, dağa geliyorum. Kardeşim Cüneyt ağları filan altını bunların süpürüyor. İşte koyun yayılıma çıktıktan sonra ağlı kürüyoruz atlarını temizliği için. Her gün yapıyoruz bunu. Geliyor davarın yanına. Beraber davar yayıyoruz mesela. Saat 12-12.30 olduğu zaman öğlen çayımızı içiyoruz dağda abi. Yakacağız mı bugün de bir çoban ateşi? Aynen abi çoban çay içeceğiz bugün de Allah izin verirse. Ondan sonra da akşamın 5-5.30 dediği zaman da abi koyunlarımızı geri yaylaya götürüyoruz, içeriye koyuyoruz. Akşamları çok ayaza bırakmıyoruz. Koyun akşamları daha şiddetli ayaz olduğu için yazık olmasın diye 5.30-6 gibi gidiyoruz abi. Bu çobanlara kız verilmeme durumu diye bir şey var. Doğru mu bu iş? Doğru abi, mesela bundan 20 senede beri devam ediyor. Mesela köyde çoban arkadaşlar mesela çevre bu köylerde mesela gitse kız istese vermiyorlar. Neymiş? Çoban. Şehirli olsun, affedersin eroinci olsun, veriyorlar. Vallahi abi mesela köylere kız vermiyorlar. Mesela ben, abim, kardeşim Ağrı'dan evliyiz mesela. Köydeki mesela çoban arkadaşlarımız var bekar. Belki de 10-15 tane bekarımız var köyde. Kız yok ha? He, Abi mesela sen şu anda hepimizden zenginsin ya. ya zenginliğine alakası yok Kaç abi. tane koyun var burada? Şu Ha anda? şurada mesela 900'ün üzerinde koyun vardır abi. Tamam 2 milyon liralık koyun var burada. 2 mil. Neyse servetini açıklamayalım Süleyman'ın. Dam var, evler var vesaire var. Bende bu kadar para yok. Sendeki paranın onda biri bende yok. Aynen öyle abi. Ama mesela arkadaşımız Erdal, çekim yapan arkadaşım. Adam uzman oldu. Köyde kalsa o da bekardı Alıyor mesela. 7-8 bin lira maaş en He. kabadayısı diyorsun ha. Şimdi sağlam Ama 15 bütün bin kızlar lira peşinde. parasını alıyor. Erdal da evli bu arada. Arkadaşlar o yüzden yani seçenekler içinde değil. Söyleyeyim. Köyde çoban arkadaşlar var. Hepsi de bekar yani. Şehre giderse kız var. Şehirli olsun, nasıl olursa olsun abi. Ama niye vermiyorlar? Ya işte köyde koyunu var. Köyde iyi kızı çalışacak veya koyun sağacak veya çok ezilecek. Hani şehirde kadınlar He, rahat iş abi. var. He. Anladım. Köyde iş var. Onun için şehre veriyorlar. Köylere kız vermiyorlar. Hep öyle. Sivas toprağı yani koyunculuk yapan nere varsa vermiyor. Koyuncu adamın şansı yok. O He. zaman sen de yalandan 5 aylığına bir yerde maaşlı işe gir. Ondan sonra bırak davarının başına geri gel evlendikten Ya sonra. o zaman da işte bir sefer getirdiğimiz alayacak hargür hiç işe yaramıyor. Hani bir temsilli var ya, insanlık varken niye diyor işi. Değerli dostlar, çayımızı demlemek için ateşimizi yaktık. Koyunlar yayılmaya devam ediyor. Özellikle videoda altını çizmek istediğim bir konu var. Şimdi Süleyman'a da anlattıracağım. Bakın burada gerçekten hem karakter olarak hem de tip olarak doğru kangal köpeklerini görebiliyoruz.
Şurada da mesela bir tane dişi yatıyor. Ta bakın uzakta var. Bilmiyorum zoom alacak mı, deneyeceğim şimdi. Zoomlamayı. Bir tane de şurada var. Bir de bu dişi, bu sürünün favori dişisini size göstermek istiyorum. Doğru muyum Süleyman? Doğru. Karakter anlamında favori köpek. Mesela köpeğin genetiğinde eksiklikler var. İşte kemiği birazcık yuvarlak. Birazcık simada ufak tefek kaymalar var. Kuyruk işte bir tık ince. Yani aslında kusurları olan bir köpek tip olarak. Ya abi tip olarak mesela kusurları var ama mesela biz zaten koyun için taşıdığımız için kurda yani çok süper. Mesela tam kangal görüntüsü yok ama yani çok kurçul bir köpek. Mesela eksikleri var. Alnının çukurluğu filan. Mesela kuyruğunun inceliğinde filan. Ama kurda yani çok süper. Evet. Mesela bu Nedir yani bu köpeği diğerlerinden farklı kılan? Ya bu sürüye daha iyi abi mesela. Sürekli mesela gözü dağlarda olur. Herhangi bir şey çıksa en önce bu görür yani. Evet, zaten dikkatimi çekti. Biz koyunu yaymaya başladığımızdan beri hayvan sürekli böyle hani bir tehlike var modunda ya da işte böyle şey hep bir arayışta. Hep Aynen sağa abi, sola bakıyor. sürekli mesela sürekli gözleri dağlarda olur. Bir yerde kurt çıkacak, bir yerde tilki çıkacak, bir yerde bir tehlike gelecek diye sürekli hayvanın gözü dağlarda. Hay maşallah sana. Şöyle bir ısır bakayım elimi. Görsünler izleyenler, hadi ısır. Yalamak yok, yalamak yok, ısır. Hadi. Şimdi zaten sen de bahsediyordun ya akşam yaptığımız sohbette. Erkek köpeğe kurdu dişi yıktırır diye. Aynen abi. Mesela erkek köpek ne kadar iyi olursa olsun hiçbir köpeğin mesela diyelim tek kurt yıkar şöyle böyle değil ama dişisi yanında iyi olduğu Dişiyi zaman bir bıraksana bir gitsin. Nerede? Vay be! Mesela erkek köpeğin yanındaki dişi iyi olduğu zaman zaten erkek köpek kurdu yıkar abi. Mesela dişi hızlı olacak, çevik olacak, çok suratlı kaçacak. Kurdun yani önünü çevirecek ki erkek köpek de yaklaşa yıka abi. Mesela abi kurt mesela hep rüzgarın tersinden gelir davara yaklaştığı zaman ki köpekler kokusunu almasın diye. Mesela davarı böyle tepeye yukarı koyduğun zaman eğer yel ters gelirse mesela hep tepeden gelir. Yukarıdan gelir mesela. Yani kendini saklayabileceği arazilerden mi geliyor? Böyle Saklayabileceği arazide mesela çıtırık yerlerde gelir. Rüzgarın tersinden gelir. Veya köpeğe kendini ele vermeyecek yerde gelir. İtin kendini tutamayacağı yerlerde gelir abi. Kurt gelmeden zaten sürüye kendini atmadan önce kaçacağı yeri planlıyor geliyor abi mesela. Koyunu nasıl alır götürürüm ya da bir Evet, başıma bir iş gelirse nasıl uzarım Aynen. buradan? O davara dalmada, girmede kendini canını nasıl kurtaracak diye önce kaçacağı yeri kestirir de gelir davara. Soğuğu hissetmeye başladık sanki bir ince ha. Aynen abi. Öğlen yemeği menümüzde neler var bir gösterelim izleyenlere. Helvamız var Enerji abi. kaynağımız. Değil mi? Helvamız sıcak tutar bizi. He. Peynirimiz var, çiko kremimiz var. Fındık ezmesi var abi. Enerji Bunlar veriyor ha. Enerji veriyor. İnsanı sıcak tutuyor, dok tutuyor. Adrenalini arttırıyor. Ben de Urfa bekliyordum, Adana bekliyordum, Beyti. Yapamaz mıyız? Onlar daha da olmuyor abi. Bazen et pişirip koyuyoruz. Süleyman bana asla bakmıyor. Mor Koyun TV Erdal'a buradan selamlar. Adam kocaman kuzuyu yatırdı bize. Bir ateş yaktı. Dersin ki Nusret'te böyle bir şey yok. Alev alev gidiyor ortalık. Kuzuyu taktı böyle şeylere, çomaklara. Burada şimdi Taktım olmuyor. helvayla devam. Ne yapalım işte. Yapacak bir şey yok. Süleyman da bizi bu kadar seviyor demek. Yazın gelirsen abi söz sana bir kuzu Helvaya kesip. da çok zam geldi ama. İşin esprisi bir önceki videoda Süleyman bize kuzuyu kesti. Biz yemeği yemeden gittik. Kuzuyu da kestim arkadaşlar. Birol abimiz yemeden hemen geri gitti. Serbülent abi aklıma geldi. O da bütün pideyi yutuyor. Ben de şimdi Ondan daha şu sırtta çay içtiydik. İlk çekim yaptığımız yerde. Helva harika. Bu Oruçoğlu abi en Reklam kalitelisi. yapma lan. Gece nilin orta oğlum. Olsun. Adam iyi diyorsa iyidir. Kayserileri biz Sivaslıyız. Çayı döküyorum. Dibine çökmüş mü su? Daha olmamış. Bekleyeceğiz o zaman biraz daha. Biraz daha Beklesin bekleyeceğiz Erdal'ın abi. askerlik çok. Çobanlık zor diyorsun da keyifli ya. Güzel.
Ama bir gün yapınca güzel herhalde. Ya İkinci bir gün değil. yapınca güzel, böyle kısa zaman yapınca çok iyi oluyor abi. Uzun süreye zaten çoğu adam dayanamıyor. Çok tez kışta yiyorlar. vardı ya, kış. Değil mi? Hele kış aylarına çoğu arkadaşlar dayanamaz. Hemen yılar, o Her sanırlar. koyun da dayanmaz. Her koyun da dayanmaz, alışkın olacak. Evet. Koyun alışkın olacak. Valla koyunlarınızın sağlık durumu mükemmel. Mesela Kiloları çok iyi, formları çok iyi, tüyleri iyi. bu koyun mesela Türkiye'de en dayanıklı koyun olabilir kışın. Gel. Gel buraya gel. Çalıyor bak. Gel. Gel lan. Hergele. Onlar elci koyunlar olduğu için abi geliyorlar ekmek yemeye falan. Bu ekmek de ne kadar doyurucu ya. Vallahi bu- harika. Alalım. Bunun yarısı bana yeter. Hoş geldin. Sen de mi acıktın? Dur sana da verelim. Hayır benim ekmeğimi götürme buradan. Gel bakalım. Pişman edersen vereyim. Afiyet olsun. Bunun adı ne? Onlar da kadife. Ne? Kadife. Bu eşeklerin niye kader hep kadife olmak ismi? Ne? Analarının adı, Şuradan gördük ya. analarının adı kadife oluyor, oradan sürüp geliyor. Kemal Sunan işte Kadife diye film çevirsin. Lan. Parmağımı acıttın. Şuşt! Ayıp Kadife'ye düştü. Her sürüde fix eşek var. Yani eşek büyük olasılıkla sürünün hamallık görevini yapıyor değil mi? Aynen abi, çobanın eşeği Her O- şeyin sırtında işte. evi diyek ya, ağzı, topu, tüfeği, elektriği, her şeyi eşeği. Şarj aleti. Şarj aleti, koyunlara gece yaktığı lambası, pavuru. Yani bir çobana ne lazımsa yapacak. Neyi? Bir daha söyle bakayım. Çobanın Hayır. pavuru. Power. Neyi bir daha söyle bakayım. Pavur. Power ne? O da telefonların şarj aleti işte. Şarj etmek Eşeklere için. güneş panel takanlar bile var ya. Birazcık da hayvancılığı konuşalım istiyorum. Her videomuzda köpeklerden bahsediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar, sürünün çobanı iyiyse, köpeği iyiyse otomatik olarak o sürüden kurdun gelip koyun alma ihtimali neredeyse minimuma düşüyor. Aynen abi. Ancak hava böyle çok işte pus yapacak, yağmur yapacak, çok kötü şartlar olacak. Köpek için çok negatif bir nokta olacak ki Veya kurt sürüsü de yakında eşi olacak. gelip köpeğe bir yana götürüp de misal kurt şuradan geldi, onu sürüde kovaladılar. Sürüde köpek kalmaz, hava sis falan olursa çoban da biraz bakamayacak duruma gelirse belki alabilir. Belki o ihtimal. Şimdi gelelim abi hayvancılığa. Nedir abi sizi bu çileli, zahmetli işi yapmaya iten şey? Hakikaten samimiyetle soruyorum. Bak günümüz şartlarında doların geldiği durum ortada. Yani ben 32 senelik hayatımda şartların bu kadar zorlayıcı olduğu bir evre hatırlamıyorum. Belki daha öncesinde vardır, bilemiyorum. Şu anda hayvancılık keyif veriyor mu? Tadı var mı? Valla keyif veriyordu abi. Severek yapıldığı için işte. Severek yapıyoruz yani bu işi. Mesela ben ilkokulu okudum, ondan sonra koyuna hevesli olduğum için okula gitmedim mesela. Para kazanmasan yapar mısın? Para kazanmazsan ya yaparsın da bu kadar çoğaltmazsın. Misal zevkine yaparsın. Bir de para kazanmayacak işi kimse de yapmaz yani. Tabii. Ama bir de koyun bereketli hayvan diyorlar. Koyun bereketli hayvan. Belki de ırkından kaynaklanıyor. İşte sizin 12 ay yaymanız yem parasına minimum harcamayı yapmanız belki de size karlılık sağlıyor. Aynen Başka abi. türlü işin içinden çıkamazsınız yani. Biz kışları mesela koyunlarımızı dağlarda yaymazsak, bunu yani yazaca yemlesek, kuzladığı dişi kuzuyu, erkek kuzuyu yer yani. Onun parası ancak yeme gider. Şu an kaç para bir çuval yem? Bir çuval yem en son 300 olmuştu. 220 milyon. Yarın 350 olabilir. Olabilir. Videoyu yayınlarken biz 350'ye çıkmış olabilir büyük olasılıkla. Peki ikiz kuzulama oranları nasıl Kangal koyununun? Valla Araziye dayanıklı hayvanın kuzulama oranı düşüyor diye biliyorum ben yani. Doğru muyum? şimdi abi bizim bu gördüğünüz dağlar zaten kıraç. Yağmur bol yağdığı sene, %40'larda yine de oluyor. yağmurun bol yağdığı sene, dağların yeşil olduğu sene çobanla biraz emek verir, yayar. Koç ayına kadar koyun etli olur, canlı olur, dağlarda yeşil olur. Rahat yayılır, kilolu olur. Kefli olursa koyun etli olduğu zaman ekiz oranı çok olur. Zayıf koyun veya senenin kurak olduğu seneler mesela ekiz fazla olmaz abi. Koyun ne kadar bakımlı olur, ne kadar iyi olursa ekiz oranı da o kadar fazla Ne kadar olur. şu anda bir Kangal koyununun fiyatı ya da bunun evreleri var galiba değil mi? Toklu diyorsunuz, şişek diyorsunuz. Onların bir sırasıyla güncel fiyatlarından bahsedebilir misin? Vallahi Örnek abi veriyorum şimdi- senden almak istediler kaç para? Şimdi zaten bir toklu mesela şu gördüğünüz bir toklu
1,5 anca herhalde. 1300, 1400. 1300, 1400 mesela kaliteli tohlu olduğu zaman 1,5 olsun. Şu durumda da en kaliteli koyun da 2,5 filandır. O civarlarda. Hatta abi belli başlı birkaç tane sürüler var yani. Onların koyunları veya bu sürü. Ama bildiğim kadarıyla siz Kangal koyununda marka bir isimsiniz değil mi? markayız abi. Dünyaca bir markayız. Derece alan koyunlarınız da vardı Derece diye biliyorum. aldık. Geçen sene birincilik ödülünü aldık. Harika. Cüneyt'im bugün Süleyman'ın ağzından lafları böyle zorla, penseyle, kibritle alıyoruz. Dişim ağrıyor. Karadeniz'de gemileri mi battı? Ne oldu artık bilmiyorum. Yoksa yenge evde şey mi yaptı? Azarladı mı seni? Yok abi ya. Hiç öyle bir şey mümkün mü? Neyse eve gidince artık onu orada şey yaparsınız, halledersiniz. İşin esprisi bir yana. Şimdi mesela Kangal koyunu hakikaten çok dayanıklı bir ırk. İç Anadolu'da da şu anda hayvancılığa meraklı olan insanlar var. Ben videomuzu izleyenlerin bundan da faydalanmasını istiyorum. Çünkü doğru koyun ırkını almaları çok önemli. Her tipi benzeyen koyun bazen Kangal koyunu diye satılıyor. Bunların genetiklerinden biraz bize bahsedebilir misin? Mesela insanlar sizden iletişim kurmak isteseler veriyor musunuz? Ya da hangi yaşlarda, hangi aylarda satıyorsunuz? Abi mesela dişi kuzuyu şişek olunca kendimize bıraktıktan sonra bir 150 kadar satıyoruz mesela. O da Temmuz, Ağustos aylarında genelde, Haziran'dan sonra. Şişek dediğin kaç yaşında oluyor? 1 yaşında. Hı hı. Bir yaşında. Eşleşmemiş oluyor değil mi? Aynen. Onu satıyoruz. Davarın içinden senede işte bazen 100'e yakın koyun seçip satıyoruz abi. Oradan sonra erkek kuzudan koçluk olacakları sayfalarımız var Facebook üzerinden. Hı hı. Orada paylaşıyoruz işte. Numaralarımızı, irtibat falan oradan ulaşabiliyor arkadaşlar. Koçluk olarak satıyoruz yani. O zaman şöyle bir hesaplama yapalım mesela. Ben sıfırdan hayvancılık yapmak istiyorum. Damım var, meram uygun. Her şey bu anlamda hazır. 200 tane şişek aldım. 200 tane şişeğin maliyeti bana kaç para? Bir şişek kaç para şu anda? Yani abi o şöyle oluyor. Her sene davarın fiyatları değişiyor. Mesela bu sene şeydi. 2200'e verdik şişe. Başka şöyle yani para etmesi aslında abi kaliteyle malın iyi olmasıyla Tamam, alakalı. 2000 liraya aldı diyelim. 2000 liraya 400 aldık. bin liralık bir yatırım yaptı. 400 bin liralık bir yatırımın ona geri dönüşü ne kadar sürüyor? Yani bir yaşındaki hayvan ne zaman eşleşiyor? Altındaki kendini amorti etme süreci ne kadar yani? Samimiyetle soruyorum. Yani abi şöyle bu her şeyde olduğu gibi bakımla alakalı. Yani bir yaşındaki hayvana koçuk atarsan yani biraz da iyi baktığın zaman kuzuda falan verim alırsın. Yani 2-3 yıl içinde senin yani şey yapar. İyi de baktığın zaman 200 tane dişiden 250 tane kuzu başarı mıdır? Başarı. Hem de Aynen. başarı. Büyük başarı. Şişekliğine de büyük başarı. Hı hı. 200'de 200. O da iyi. O da, O da iyi. iyi. İlk sene yani şişeyken ilk sene yani 200'de 200 tutturursan çok iyi. Peki bunlar senede kaç kez yavruluyor? Gebelik süreleri ne kadar? yani şimdi abi en doğrusu bir kere yavrulaması. Bizim bu bölgede bir. Başka bölgelerde iki seferde yavruluyor Kangal koyunu. Evet. Bizim buralar soğuk, kış iklim olduğu için abi. Gebeliği ne kadar sürüyor? Koyununki 5 ay. 5 ay. 5 ay sürüyor. Yani biz Tabii Kasım'ın senede bir o zaman. aşağı Kasım'ın 11'inde koçuk atıyoruz. Elit yapıyoruz biz abi. Sürüye genel olarak koçu böyle katmıyoruz dağda. Yaylada şey var. Kasılar yapıyoruz bölmeler. Islah çalışmasında. Koçları yani bir iki tane göbeğe bağlı koç sürüye katıyoruz abi. Orada şey yapıyoruz. Koça gelen koyunları akşam koçların önüne atıyoruz işte. Küpelerini yazıyoruz. Tarihi olarak yazıyoruz. İşte ıslah çalışması yapıyoruz. Bir nevi elit diyoruz abi ona da. Bir 20-25 gün bununla uğraşıyoruz abi. Sertifikalı. Sertifikalı koçluk yetiştiriyoruz. Anası babası Şimdiki. kimin olduğu yani. Bir kuzunun Harika. küpe numarasını girdiğin zaman anası kim babası kim. Kaç kilo doğdu? Kaç kilo doğdu, Ne zaman hangi gün doğdu, hepsi yani çıkıyor. Bu yüzden bu işi profesyonel olarak yapıyoruz abi. Süper. O zaman işin özeti şu. Çoban iyiyse, köpek iyiyse, mera varsa, aldığın damızlık hayvanlar da doğruysa bu işte başarılı olmama şansın yok. Aynen. Sonuç almama şansın yok. Sadece emek, özveri ve biraz zaman. Doğru. Yani Vallahi her şeyde harika. olduğu gibi
bakım başka bir şey. Şimdi videonun kapanışını şöyle yapalım istiyorum. Köpekler şu anda arkamızda yatıyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 tane köpek var arkamızda. Seni şimdi ben çaktırmadan böyle bir 200 metre uzağa bir göndereceğim. Tamam. Ondan sonra oradan bir tüfek at bakalım, bunlar ne yapacaklar. Olur. Ben o Bir zaman gidişlerini çekelim. mikrofonu abime veriyorum Süleyman'a. Tamam, okey. Hayvanların tepkisini merak ediyorum. Gerçi bu yaptığımız işler çok doğru değil ama birazcık videoya aksiyon katmak adına bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da yani belirteyim öncelikle, hani video çekmek için köpekleri çayın başına topladık. Yoksa yani bu yanlış bir şey. Zaten ekmek verdiğimiz için bizi bekliyorlar. Normalde yoksa davarın her biri bir ucunda oluyor ki çoban da böylelikle hani çayını rahat için, Evet. sürünün güvende olduğunu şey yapıyor. Ama biz Neyse, bugünlük düzeni bugünlük biraz bir şey bozduk. olmaz abi. Öyle bir kerele mahsus yaptık yani. Tamam Cüneyt, sen kamufle ola ola saklanaraktan bir uzaklaş bakalım. Ne olacak bir Davarın görelim hep O birlikte. Darabozlu'nun dereye doğru git, orada bas, zavurla. Değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Cüneyt'i gönderdik. Cüneyt oradan tüfeği sıkacak. Bakalım köpeklerin tepkisi ne olacak?